Merhaba, bugün size Instagram'da söz verdiğim gibi lale çanta anlatımı yapacağım. Ben pamuk makrome ip kullanıyorum, 3,5 milim tığ kullanıyorum. Siz elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre, ipin kalınlığı, inceliğine göre 3,5 milim, 4 milim tığ kullanabilirsiniz. Ben spagetti yani pamuk makrome iplerini kullanıyorum. Siz istediğiniz iple dediğim gibi yapabilirsiniz. Mantığı aynı, sayılara, ölçülere uyarak istediğiniz ipi kullanabilirsiniz. 3,5 milimde tığ kullanacağım. Çantaya birinci bölümde tabanla başlıyorum. Öncelikle sihirli halka yapacağım. Sihirli halka için ipim iki parmağımın arasında. Buradaki ipi aldım ve döndürdüm. Buradaki ipi aldım ve döndürdüm. Bunun farklı teknikleri var ama ben böyle öğrendiğim için küçükken böyle yapıyorum. İpi aldım ve döndürdüm ve halkamı yaptım. Benim gibi parmağı dolamadan örmek istiyorsanız yüzük parmağınızın üzerinden, orta parmağınızın altından ve işaret parmağınızın üzerinden alıyorsunuz. İpi iki parmağınızla tutuyorsunuz. Siz ördükçe ip arkadan gelmeye devam ediyor. Nasıl rahat ediyorsanız öyle örebilirsiniz. Halkayı yapıyorum. Halkanın içine girdim ve 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Bu 3 zincirde benim bir trabzanım. Tığın başına doladım. İkili trabzanlarla örüyoruz çantayı. Tığın başına doladım. Halkanın içine girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte çekerek ikili trabzan yapmış oldum. Tekrar tığın başına doladım. Halkaya girdim. İpi aldım. İkisini birlikte ördüm. 3 tane trabzan yapıyoruz. Zincirle beraber. Arada 2 zincir ve tığın başına doladım. Halkanın içine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. İkisini birlikte. Tığın başına doladım. İkisini birlikte. Yine ikisini birlikte. 3 tane trabzandan sonra arada 2 zincir çekiyorum. Tekrar halkanın içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Üç trabzandan sonra arada 2 zincir çektim. Buradaki ipimi kaçırmıyorum. Tekrar halkanın içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Başlarken sihirli halka ile başladık. 3 tane zincir çektik. Onda bir trabzan kabul ediyoruz. 3 tane trabzan yaptık. Arada 2 zincir, 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Arada 2 zincirle 4 tane üçlü grup yaptık. Artık halkamdan kalan ipi çekebildiğim kadar çekiyorum. Bunu da istediğim kadar çekebilirim. Kağıt iplerde daha kontrol çekmelisiniz. Burada artık sıra sonundayım. Sıra sonunda tığın başına doladım. En başta 3 tane zincir çekmiştim. 3. zincirin içine girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Bu sefer hepsini tekte çekiyorum. Yani tekli trabzan yapıyorum. Burada 2 zincir çekiyorduk aralarda. Bu tekli trabzanla da 2 zinciri oluşturmuş olduk. Birinci sıramız bitti. İkinci sıra için 3 tane zincir çekiyorum. Yükselirken çektiğimiz bu zincirler bizim bir tane trabzanımız. Onları da trabzan olarak sayıyoruz. 3 tane zincir çektim. Boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sırasıyla 3 tane trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Boşluğa geliyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Böylece aşağıda 3 tane olan trabzanı ikinci sırada 7'ye çıkarmış olduk. Köşe boşluklarında 2 tane trabzan yaptık. Arada 2 zincir çektim. Yine aynı köşe boşluğuna 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sırasıyla 3 tane trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. 2 ve
3. Köşe boşluğuna geldim. 2 tane ikili trabzan yaptım. Arada 2 zincir çektim ve aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan yaptım. İkinci sıraya 3 zincirle başladım. Aynı boşluğa bir tane ikili trabzan yaptım. Aşağıdaki 3 tane trabzan üzerine trabzan yaptım ve köşe boşluğuna geldim. 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan. Çantamız bitene kadar köşelerde hiçbir değişiklik yok. Boşluğa geliyoruz. 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan. Sonrasında alttaki trabzanların üzerine trabzan yaptım. Köşe boşluğuna geldim. Yine 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan. Sıra sonuna kadar trabzan üzerine trabzan, köşe boşluklarına 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan olarak devam ediyorum. Gördüğünüz gibi köşelerde 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan ve trabzan üzerine trabzan. Ben tüm videolarda yeni başlayanları düşünerek tek tek anlatıyorum. Size anlatımım yavaş gelirse oynatma hızını yükselterek izleyebilirsiniz. Köşeye geldim, yine sıra sonundayım. 2 tane zinciri oluşturmam lazım. Bunun için de tığın başına doladım. 3. zincirin içine girdim ve 3 tane ilmeği tekte çektim. Bir üst sıra için tekrar 3 tane zincir çektim. Onda bir trabzan kabul ediyorum ve köşe boşluğuna bir tane daha ikili trabzan yaptım. Neden? Çünkü köşelerde 2 trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane trabzan yapıyoruz. Böyle tekrar göstermek istiyorum. Aşağıda 7 tane trabzanımız var. Hepsine tek tek batıyoruz. Hepsine birer tane ikili trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Köşeye geldim. Köşeler hiç değişmiyor. 2 trabzan, araya 2 zincir ve aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan. Gördüğünüz gibi köşelerde yaptığımız artırmalarla 2 tane burada, 2 tane burada artırma yapıyoruz ve aşağıdaki 7 tane olan trabzan sayımız bir üst sırada 11'e çıkmış oldu. Bu bir üst sırada 15 olacak, 19 gibi devam edecek bir üst sırada da. Mantığı çok kolay. Bu sırayı da göstereyim. Trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Köşeye geldim. Köşeye 2 tane ikili trabzan yaptım. Araya 2 zincir çektim ve 2 tane ikili trabzan yaptım. Aynı bu şekilde köşeleri ve trabzan üzerine trabzan yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda yine tığın başına doladım. 3. zincirin içine girdim ve 3 ilmeği tekte çektim. Gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik yok. Sadece üst sıralarda köşelerde artırma yaparak ve trabzan üzerine trabzan yaparak 9 sıra kadar bunu öreceğiz. Şunu da söylemek istiyorum. Pamuk makrame ile ilk defa çalışacaksanız kollarınız, bileğiniz ilk gün ağrıyacaktır. İlk 1-2 gün ilk yaptığınızda. Sonrasında zaten ördükçe kolunuz alışacak. Ama siz yeni başlıyorsanız kendinizi gevşek örmeye alıştırın. Tığı bir kere sıkmıyoruz. Böyle sıkmıyoruz tığı. Yavaş yavaş gevşek gevşek. Buradaki geçen ipi de sıkmıyorum.
gevşek gevşek örüyorum. Yeni başlıyorsanız böyle örmeye alışmaya çalışın. Çünkü kağıt iple örerken bu elimize doladığımız ip, parmağımıza doladığımız ip sürekli böyle çıkacak. O yüzden sonrasında da rahat etmek için böyle örmeye kendinizi alıştırmaya çalışın. Ben söylediğim gibi 9 sıra köşelerde 2 trabzan, araya 2 zincir, 2 trabzan ve trabzan üzerine trabzan yaparak devam ediyorum. Ben çantanın taban kısmını bitirdim. Köşelerde 2 trabzan, araya 2 zincir ve 2 trabzanla buradaki trabzanlar üzerine de trabzan yaparak 9 sıra ördüm. 9 sırayla ben 24,5-25 santim bir genişliğe ulaştım. Siz istediğiniz büyüklüğe gelene kadar örebilirsiniz. Çantanız ne kadar büyük olsun istiyorsanız o kadar örebilirsiniz. Şimdi artık köşelerde yine hiçbir şey değişmeden 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzanla sadece arada eksiltmelerle artık yükselmeye başlıyoruz. Sıra sonunu tekrar göstermek istiyorum. 9. sıranın sonundayım. Tığın başına doladım. 3. zincirin tepesine geldim ve bir tane tekli trabzan yaptım. Yine 3 zincirle yükseliyorum. Artık ikinci bölüme geçtik. Çantamızı yükseltiyoruz. Aynı boşluğa bir tane ikili trabzan yaptım. Dediğim gibi köşelerde değişen hiçbir şey yok. Sadece orta kısımlarda eksiltme yapacağız. İlk sırada 3 tane trabzan yapmıştık. Oradan devam ediyorum. İlk trabzandan. Bu benim birinci trabzanım. İkinci trabzan ve üçüncü trabzan. Birincinin ve üçüncünün tepesine işaretleyici taktım. Burası benim tam ortadaki üçlü grup. Burada eksiltme yapacağız. Şimdi buraya gelene kadar örüyorum. Trabzan üzerine trabzan yaparak devam ediyorum. Burada ipim bitti. İpimi nasıl eklediğimi de göstereceğim. İpim çok da kısa kalmasın. Bunu söküyorum. Burada tığ ipi aldım. İkili trabzan yapar gibi. İlkini aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Artık ikisini birlikte işlemini bu sonraki ipimle yapıyorum. Arkada 2 ipi tuttum. Yeni iple ikisini birlikte aldım. Tekrar gösteriyorum. İpim azaldı. Çok da kısa bırakmıyorum. Tığın başına doladım. Bir sonraki trabzana geldim. İpimi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Bunu ikisini birlikte almam gerekiyor. Ama ben bunu artık bir sonraki iple yapıyorum. Yeni ipi aldım. Diğer iple arkada birleştirdim. Biraz pay bıraktım. Sonra onu gizleyeceğim. Artık ikisini birlikte alarak yeni ipe başlamış oldum. Arkada ikisini tutuyorum. Trabzanlarımı örerken iki ipi de arkadan yürütüyorum. Aynı anda da ipi gizlemiş oluyorum. Burada çok kısa bırakmayın ki çantamızın içine eşya koyduğumuzda iplerimiz dışına çıkmasın. Trabzanlarla işaretleyicinin olduğu yere kadar devam ediyorum. İşaretleyicinin olduğu yere kadar geldim. Köşede artırmamı yaptım 2 tane trabzanla ve trabzan üzerine trabzan yaparak devam ettim. Burada benim 18 tane trabzanım var. Bu 3 tane trabzan ilk yaptığımız trabzanın tepesi. Aynı noktaya işaretleyicilerimi taktım. 1, 2, 3 tane trabzanım var. Şimdi burada eksiltmemi yapıyorum. Bu 3 tane trabzanı atlıyorum ve dördüncüye geliyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu 3 tane trabzanı atlamış oldum. Artık işaretleyicilere ihtiyacım yok. 3 tane
trabzanı atladım. Dördüncüye ikili trabzanı yaptım. Ve devamında trabzan üzerine trabzan yaparak devam ediyorum. Burada önemli olan işaretleyeceği gelene kadar 18 tane trabzan yapmıştım. Bu tarafta da 18 tane trabzan yapıyorum. Köşedeki artırmayla beraber. Eşit sayıda gittiğimize emin olursak çantamız daha düzgün olacaktır. Köşeye geldim. 2 tane trabzan yapıyorum. Fark ettiyseniz hiç saymadım. Doğru mu? Şimdi beraber sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bu tarafta ve bu tarafta 18 tane trabzanım var. Aynı şekilde devam ediyorum. Arada 2 zincir, köşemi yapıyorum yine. Aynı boşluğa 2 tane trabzan. Artık benim buradaki üçlü grubu takip edip azaltma yapmama gerek yok. Eksiltme yapmama gerek yok. Biliyorum ki ben 18 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3. 3 tane trabzan atlayacağım ve dördüncüye ikili trabzan yapacağım. Ve bu tarafta da 18 tane trabzanım olacak. Köşedeki arttırmayla beraber 18 tane trabzan yapıyorum. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Köşedeki artırma ile beraber 18 tane trabzanımı ördüm. 1, 2, 3 tane trabzan atlıyorum. Dördüncüye bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane trabzan atladım. Tığın başına doladım. İkisini birlikte alarak bir tane ikili trabzan yaptım. Yine bu tarafta da 18 tane trabzan örüyorum. Köşeye geldim. 2 tane trabzan yaptım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. İki kenarda eksiltmeleri gösterdim. Üçüncü ve dördüncü kenarda da aynı şekilde eksiltmelerimizi yapıyoruz. Artırma ile beraber, köşedeki artırma ile beraber 18 tane trabzan yapıyorum. 3 tane trabzan atlayıp dördüncüsüne trabzan yapıyorum. Ve bu tarafta da 18 tane ikili trabzan örmüş oluyorum. Bu şekilde 3. ve 4. kenara da aynı işlemi yaparak bir üst sıraya geçelim. Sıra sonundayım. Tığın başına doladım. 3. zincirin içine geldim. Bir tane tekli trabzan yaptım. Bir üst sıra için 3 tane zincir çektim ve boşluğa bir tane ikili trabzan yaptım. Sırasıyla trabzanların üzerine trabzan yapıyoruz. Artık eksiltmelerimiz aynı şekilde devam edecek. İlk sırada farklıydı. Artık üst sıralarda aynı şekilde eksiltme yaparak çantamıza devam edeceğiz. Saymıyorum şu an size gösterebilmek için. Trabzanlarla geldim. Eksiltmelerin sağında ve solunda 18 tane trabzanımızın olması gerekiyor. İlk sırada eksiltmemiz farklıydı. Bundan sonraki sıralarda hep aynı şekilde devam edecek. Burası ilk sıraya özeldi. Şimdi ben 17 tane trabzan yaptım ve 18'e ulaşmam gerekiyor. 17 trabzandan sonra benim eksiltme yerine kadar, boşluğuna kadar 3 tane trabzanım kaldı. 1, 2, 3. Eksiltmelerin
sağındaki ve solundaki trabzanları kullanmıyoruz. 3 tane trabzan bırakmıştık. Bunu kullanmıyorum. Birinciyi ve ikinciyi kullanarak 18. trabzanımı yapmış olacağım. İkisini birlikte örerek 18. trabzanımı yapıyorum. Tığın başına doladım. İpi aldım. İlk ikisini beraber çektim. Tığın üzerinde 2 tane ilmeğim kaldı. Tığın başına tekrar doladım. İkinciye geldim. Tığın üzerinde 4 tane ilmek var. İkisini beraber aldım. 3 tane ilmeği de tekte çektim. Ben buradaki 2 tane trabzanı burada teke düşürmüş oldum. Eğer burada saymakta zorlanırsanız şöyle sayabilirsiniz. Tepelerden sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane trabzanıma ulaşmış oldum. 3 tane trabzan bırakıyoruz. 17 tane trabzandan sonra ilk ikisini birlikte örerek 18. trabzanı yapmış oluyoruz. Eksiltmelerin sağındaki ve solundaki trabzana dokunmuyoruz. Tığın başına doladım. Herhangi bir zincir bir şey yok. Sağındaki ve solundaki trabzanları atladım. Buradaki 3 tane trabzan bırakıyorduk biliyorsunuz. İlkine geldim. İkisini birlikte çektim ilmeklerin. Tekrar başını doladım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini birlikte, üçünü birlikte çekerek 2 tane trabzanı teke düşürmüş oldum. Bir tane trabzan yapmış oldum. Yeni başlayanlar için tekrar anlatıyorum. Burada 17 tane trabzan yaptım. 3 tane trabzan bıraktım aşağıda. İkisini birlikte ördüm. Ve 18. trabzanımı yapmış oldum. Buradaki sağdaki ve soldaki trabzanlara dokunmuyoruz. Tığın başına doladım. Buradaki trabzana dokunmuyorum. Şu 3 trabzanı elimle ayırdım. Şu ikisini tek trabzan halinde öreceğiz. İlkine geldim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte çektim. Tığın başına doladım. İkincisine geldim. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini birlikte ve üçünü birlikte aldım. Tek trabzana indirmiş oldum. Burada 2 tane görünüyor olabilir ama trabzan tepesi 1 tane. Biz buraları sayıyoruz. Sıra sonuna kadar trabzanlarla devam ediyorum. Eksiltmenin sağında ve solunda 18 tane trabzanımın olması gerekiyor. Yine saymıyorum. Sıra sonunda doğru yapmış mıyız? Köşede ona bakacağız. Köşeye geldim. 2 tane trabzanımı yaptım. Sayıyorum. Tepelerden sayıyorum. Yeni başladıysanız burayı 2 tane trabzan olarak görebilirsiniz ama bu 2 tane değil. Tepesine bakarsanız 1 tane trabzana düşürdük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yani doğru yapmışız. Eksiltmelerimizin sağında ve solunda 18 tane trabzanımızın olması gerekiyor. Bir kenardaki eksiltmeyi yaptık. Yine geliyorum. Köşeyi 2 zincir ve 2 trabzanla yapıyorum. Buradaki 2 tane trabzanla beraber 17 tane trabzan örüyorum. Ve burada 3 tane trabzan bırakıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. Aslında benim buralarda trabzan saymama da çok gerek yok. Burada 3 tane trabzan bıraktıysam burada zaten 17 tane trabzanım olmalı.
Eğer bir alt sıralarda da doğru sayılarla ilerlemişsek. Yeni başladıysanız sayarak ilerlemenizde fayda var. Tekrar bu kenarda olduğu gibi anlatıyorum. 17 tane trabzan yaptım. Aşağıda 3 tane trabzanım kaldı. Eksiltmenin sağındaki ve solundaki trabzanı kullanmıyorum. Ve buradaki 2 trabzanı bir trabzan olarak örüp sayıyı 18'e tamamlıyorum. Tığın başına doladım. İlk trabzanı aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Tığın başına doladım. Bir sonrakine geldim. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini birlikte aldım ve üçünü birlikte aldım. Gördüğünüz gibi burada 2 trabzan görünüyor ama tepede bir trabzan. Yani ben bu 2 trabzanı burada teke düşürmüşüm. Tığın başına doluyorum. Sağındaki ve solundakini atlıyorum. Burada elimle 3 taneyi ayırdım. İkincisine geldim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. İkincisine geldim. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini aldım ve üçünü birlikte alarak 2 trabzanı teke düşürmüş oldum. Sırasıyla trabzan örmeye devam ediyorum. Köşeye de geldim. 2 tane trabzanımı yaptım. Eksiltmenin sağında ve solunda 18 tane trabzanım var. Yine iki kenarı size gösterdim. Diğer iki kenarda da aynı işlemi yapıyorum. Sıra sonundayım. Gördüğünüz gibi yükseltikçe çantamızda formunu almaya başladı. Sıra sonunda yine bitişimi tekli trabzanla yapıyorum. Artık buradan sonra ister 10 sıra örün, ister 20 sıra örün. Ne kadar örecekseniz artık eksiltme mantığımız değişmeyecek. 17 tane trabzan yapıyoruz. 3 tane aşağıda trabzan bırakıp birincisini ve ikincisini tekte örüyoruz. Bu tarafta da 3 tane trabzan bırakıyoruz. İlkini bırakıp ikincisini ve üçüncüsünü tekte örüyoruz. Artık bu eksiltme mantığıyla istediğiniz sıra sayısı kadar örebilirsiniz. Ben size arada bir çanta görseli paylaşacağım. Ben zaten ona göre örüyorum. Önceden yapıp sattığım bir çantaydı. Size onun sayılarına göre kaç sıra ördüğümde söyleyeceğim. Görselini paylaştığım çantadaki gibi ortaya 5 sıra şeker beyaz bir renk yaptım. Orada bej renk kullanmıştım. Burada şeker beyaz bir renk kullandım. Burada eksiltmelerle başlamıştık. 5 sıra haki renkle eksiltme yaparak yükseldim. 5 sırada şeker beyaz renkle yükseldim. Toplam 15 sıra öreceğim ve son 5 sırası da yine haki renk olacak. Size renk değiştirmesini nasıl yapıyorum onu da göstermek istiyorum. Yine sıra sonundayım. 5 sıra ördüm. Rengi değiştireceğim. Tığın başına doladım. 3. zincirin içine girdim. Ve tığın üzerinde 3 ilmek var. İpi arkaya aldım. Yeni rengimi alıyorum. Bu beyaz rengi de aynı şekilde değiştirmiştim. Aldım. İkisini beraber tuttum. Ve üçünü birlikte yeşil renkle çekiyorum. Haki renkle çekiyorum. Eğer ben burada böyle beyazla çekip üst sıraya yeşille yükselseydim burada beyaz rengim kalacaktı. Ben bunu istemiyorum ve üçünü haki renkle aldım. Devamında 1, 2, 3 tane zincir çekip yine aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi düzgün bir renk geçişi olmuş oldu. Burada bu rengi arkadan yürütmeyeceğim çünkü beyazın üzerinde kötü görünecek. Onu arkada bırakıyorum. Ama buradaki beyaz rengi arkadan yürütüyorum.
Yeteri kadar yürüttükten sonra ipimi kesiyorum. Yine kalan ipi arkada yürüterek gizlemeye devam ediyorum. Burada kalan haki rengi de üst sıralarda örmeye devam ettikçe aralarda gizleyerek onu da orada yok edeceğim. Gördüğünüz gibi böyle renk geçişinde yapmış oldum. Artık yine aynı mantıkla 17 tane trabzanım yapacağım. 3 tane bırakacağım ve ikisini tek de örerek 18. trabzanım yapacağım. 5 sıra daha bunu örüp 5 sırayı tamamlayıp sonrasında askı kısmına geçeceğiz. Tabanı yaptıktan sonra 5 sıra haki, 5 sıra beyaz, 5 sırada haki renk yaptım. 15 sıraya tamamladım. Burada istediğiniz sıra kadar örebilirsiniz. Derinliğini ne kadar istiyorsanız o kadar örebilirsiniz. Sıra sonunda artık tek trabzanla değil, düzgün bir bitiş yapacağız. Aralarda 2 tane zincirimiz vardı. 2 tane zincirimi çektim. İpimi esnettim. Ve kesiyorum. Bu bitişle bir tane daha trabzan tepesi elde etmiş olacağız. Düzgün bir görünüm elde edeceğiz. 3 zincire dokunmuyoruz. İlk yaptığımız trabzanın tepesine arkadan gireceğiz. Tepesinin tamamına arkadan giriyorum. Çantayı çevirdim. Trabzanın tepesine girdim ve ipi aldım. Çantanın iç kısmına ipi çekiyorum. 2 tane zincir çekmiştim. Zincirin tek kanadını alıyorum. 2 tane kanadı var. Çantanın iç kısmında olan kanada girdim. İpi aldım ve çektim. Gördüğünüz gibi bir tane daha trabzan tepesi oluşturmuş olduk. Zincirle bitseydik orada kötü bir görünüm olacaktı. Böylece tüm görünümü eşitlemiş olduk. Buradan sonrasında artık ipimi gizliyorum. Arada zincir çekip sağlamlaştırıyorum. Sonrasında uygun boşluklardan ipimi gizliyorum. Esnettim ve kalan ipi kesiyorum. İç kısımda da kalan iplerim var. Bunları da aynı şekilde uygun yerlerden geçiriyorum. Çantayı esnetiyorum ve dışarıda kalan ipi kesiyorum. Bu aşamada çantamızın ikinci bölümde, yükselme bölümünde bitmiş oldu. Artık askı kısmına, son kısma geçebiliriz. Hazır askılar da kullanabilirsiniz. Ben yine örgü bir askı yapacağım. Yeteri kadar, dikebileceğim kadar bir ip bırakıyorum. 50 ve 60 santim arası yeterli oluyor. Siz ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar örebilirsiniz. İçine eşya koyacağız. Çantanın da esneyeceğini hesaba katarak çok da uzun bir askı yapmamalısınız. İpimi uzun bıraktım. Sihirli halka yapar gibi yaptım. Geldim. Ve ilk zincirimi kilitliyorum. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Burada son yaptığım 8. zinciri 1, 2, 3 tanesini atlayıp dördüncüye bir tane ikili trabzan yapıyorum. Diğerine bir tane ikili trabzan yaptım. Sırasıyla ikili trabzan yapıyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzana ulaşmış oldum. Ben 6 trabzanlı bir
askı yapacağım. Siz bunu zincirle de yapabilirsiniz. Bir süreye zincirle de çıkabilirsiniz. Tek trabzanla da çıkabilirsiniz. Farklı askılar da yapabilirsiniz. Ben genelde ikili trabzan kullanıyorum pamuk makromede. Üst sıra için 3 tane zincir çektim. Dalgalı bir model yapmak istiyorsanız, böyle dalgalı bir model yapmak istiyorsanız ilk trabzanın dibine batmalısınız. Yine 6 tane trabzanı kaybetmiyorum. Sırasıyla batıyorum. 4, 5 ve 6. Yine bir üst sıraya 3 zincirle çıkıyorum. Döndürdüm. Yine dibine batıyorum. Her sırada 6 tane trabzanı koruyorum. 6 tane ikili trabzan yaptıktan sonra 3 zincir çekiyorum ve dibine batıyorum. İlk trabzanın dibine yapıyorum. Böylece dalgalı bir askı yapmış oluyoruz. Eğer dalgalı istemiyorsanız, yine düz bir askı yapmak istiyorsanız, ilkine değil ikincisine sırayla batarak askınızı yapıyorsunuz. Sayıyoruz: 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrar dönüyorum. Düz yükselmek istiyorsam ikinciye battım. 3, 4, 5 ve 6. Burada dalgalı bir askım varken ikinciye batarak düz bir askı elde etmiş oldum. Zevkinize hangisi uyuyorsa ona göre yapabilirsiniz. Ben dalgalı şekilde devam edeceğim. Üç zincir çektim ve dibine battım. Sırasıyla 3, 4, 5 ve 6. 6 trabzandan sonra 3 zincir dönüyorum, dibine batıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Böyle gördüğünüz gibi 6 trabzanla askımı yapıyorum. 50-60 santim arası diyorum çünkü bazen almak isteyenler diyor ki benim kol ölçüm çok geniş, ona göre askı yapar mısınız diyor. Bazısı diyor ki çok askısı uzun olmasın, sünmesin, ona göre askı istiyor. O yüzden 50-60 santim arası ideal. Hangi ölçüde yapmak istiyorsanız askınızı yapın. 2 tane askı yapıyoruz. En sonunda da yeteri kadar ip bırakıyoruz, yine dikecek kadar. Sonrasında askımızı çantamıza dikiyoruz. 2 askıyı da 38 sıra kadar ördüm. 38 sıra ördüm. Böyle esnettim. Sonrasında ölçtüm ve ikisi de 60 santim. Bu benim için yeterli. Sonrasında en son ipimi esnetiyorum ve askıyı içinden geçirip burayı böyle sıkılıyorum. Sonrasında yine dikebileceğim kadar ip bırakıyorum ve ipimi kesiyorum. Artık son aşamadayız. Askımızı yaptık ve askımızı çantamıza dikeceğiz. Askının birini böyle diktim, ikincisini beraber dikeceğiz. İpi plastik bir iğneye geçirdim. Burada 6 tane trabzanım var benim. Burada da 2 tane trabzan tepesi, 2 tane zincirin tepesi ve 2 tane trabzan tepesi olmak üzere 6 tane tepe ayırıyorum. Ve karşılıklı onları birbirine dikiyorum. Burada ilk önce askıyı çantaya bir sabitliyorum.
altıncıları aldım. Gördüğünüz gibi düzgün bir görünüm oldu. Çantayı çevirdim. Ben size gösterirken zorlanıyorum. Düzgün gösterebilmek için, siz herhangi birini anlatmayacağınız için oturduğunuz yerde kolaylıkla dikebileceksiniz. Zor görünüyor ama değil. Ben plastik iğneyle zorlanıyorum sadece. Diğer iğneler iplerin arasına karışabiliyor. O yüzden plastik iğneyle yapıyorum. Burada bu kalkık görüntüyü istemiyorum arkadaki. O yüzden bir çantanın kendinden bir de askıdan alıyorum. Bir çantanın kendinden bir askıdan. Gördüğünüz gibi o kalkık görüntüyü de yok etmiş olduk. Artık aslında askımızı sabitledik. Bu noktadan sonra sağlamlaştırıyoruz. Aşağıda da iş yeri var. Bağırarak konuşuyorlar. Biraz sesleri geliyor olabilir. İpimi aldım. Bu tepeyi bozmadan tepelerin altından askımı iyice sabitliyorum. Bu şekilde artık askımı sabitledim ve ipimi gizleyebilirim. Önce bir ipimi sabitleyin böyle. Sonrasında uygun yerlerden geçirerek ipimi gizliyorum. Motiflerde yaptığım gibi bir bu tarafa geldim. Önce sabitledim burada. Bir bu tarafa geldim. Sonra da bir bu taraftan geldim. Esnettim. Ve ipimi kesiyorum. Gördüğünüz gibi bu tarafta da artık askımı düzleyerek geliyorum. Ve buraya da aynı şekilde 2 zincir, solundaki ve sağındaki 2 trabzanı ayırarak birbirine ekliyorum. Askıları diktikten sonra çantanın iç kısmından buharlı şekilde ütüledim ve artık çantamız hazır. Çantanın eni 34 santim, buradan boyu 35 santim, 35-36 santim. Askılarımızı zaten 60 santim yapmıştım. Siz dediğim gibi bu ikili trabzanlarla yaptığım bir askı daha çok esniyor. Tek trabzanlarla ya da zincirle yapabilirsiniz. Daha esnek bir askı istemiyorsanız. Tek renk yapmak isterseniz 250 gramlık iplerden 2 tane alırsınız. İkincisinden artacaktır. Onu da başka projelerde kullanabilirsiniz. Bu ip değerlendirmede kullanılabilecek de bir çanta. İstediğiniz ipleri, elinizde kalan ipleri de bu çantada değerlendirebilirsiniz. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Aklınıza takılan yerleri sorabilirsiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize iyi bakın.